Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda dolar Türk lirası ile ilgili bir Elliott çalışması yapacağız. Uzun zamandır sizlerle birlikte dolar TL kurunu Elliott dalga teorisini kullanaraktan yapmamıştık. Bunu artık Elliott dalga teorimizin artık sonlarına geldiğimiz için arkadaşlar bu video içerisinde sizlerle değerlendirmek istedim. Özellikle elinde dolar tutan sevgili dostlarımızın bu videoyu mutlaka dinlemeleri kendileri açısından da çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu video içerisinde öyle rakamlarımız var ki dolar kuru 30 Türk lirasına doğru gidecek mi? Yoksa dolar kuru buradan 15 lira civarına doğru aşağı yönlü bir düşüş yaşayacak mı? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle videomuza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atmanız kanalımızın ve bu yayınımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına sebebiyet verecektir. Biliyorsunuz ki teknik analiz konusunda yaptığımız videolar genellikle noktasal çalışmakta. YouTube analizcilerin arasında arkadaşlar yaptığımız özellikle bu çalışmalarımızın başarı oranı da oldukça yüksek. Tabi her ne kadar da teknik analiz yönteminde başarılarımız yüksek olsa da Elliott dalga teorisine dayanaraktan sizlerle bazı rakamları, destek ve direnç noktalarını bulmaya burada çalışsak da hepinizin de beni anlayacağı gibi arkadaşlar hiçbir teknik analizin veya öngörünün %100 olacaktır diye bir beklentisi kesinlikle olmamalı. Çünkü böyle bir durumda mutlaka hepimiz belli bir yerden sonra zarar edebiliriz. Çünkü haber akışlarına dayalı olaraktan da bazı veriler değişebiliyor. Peki Elliott bize şimdi dolar kurunda hangi dalgada olduğumuzu gösteriyor. Bunu sizlerle birlikte çizim yaparaktan da zaten burada bulmaya çalışacağız ve sizler de bunu göreceksiniz. Şimdi dolar TL kuru buradan 30 lira seviyesine gider mi yoksa 15 liralar seviyesine doğru bir düzeltme hareketi yaşar mı? Öncelikle arkadaşlar bir dalga boylarımızı sizlerle birlikte burada çizelim. Çünkü bunlar önemli olacak. Çünkü belli kırılımlar seviyesinde hareketler de görebilir isek dolarda 15 liralar seviyesine doğru aşağı yönlü düzeltme görebiliriz. Tabii bu düzeltme seviyesinin gelebilmesi için bu 5. dalga üzerindeki yükselişin dolarda bir önceki rekor seviye olan 18.40 seviyesini yukarı kırmasıyla neden daha agresif bir şekilde düzeltme yapmadan da yukarı yönlü gidebileceğini burada teknik analiz yöntemiyle ben sizlere göstermeye çalışacağım. Bu arada Muhammed yok artık demiş. Dolar ne olur demiş. Evet Muhammed, şimdi burada sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Murat yayınımıza gelmiş, hoş geldiniz. Erdal Gülcan selamlar demiş. Evet Erdal selamlar. Hemen Elliott teorisine göre sizlerle birlikte bakın arkadaşlar, şimdi bu yataylıktan sonra başlayan hareket genellikle Elliott dalga teorisinde bir yatay hareketin ardından gelen hareket bizlere birinci dalganın başladığı seviyeyi gösterir. Yani şuradan gelen yatay hareket burada bizlere dolar kurunda öncelikle birinci dalganın başladığı seviyeyi bizlere gösteriyor. Tabii bu birinci dalga biliyorsunuz yükseliş dalgası. Ondan sonraki hareket dolar kurunda, yani şuradaki hareket ikinci dalganın olduğu bölge. Dolar kurunda biz birinci dalga ve ikinci dalgayı zaten sizlerle daha önceki videolarımızın çoğunda bu yükselişin gelebileceğini, doların bir aralar düşeceğiyle ilgili ünlü bir, hatta teknik analizci benim gibi Elliott çalışması yapan bir arkadaşımızın da, gerçi onun takipçisi benden çok çok fazla. Biliyorsunuz o zamanlar o 5. dalganın bittiğini söylüyordu. Ben ise burada 4. dalgadan 5. dalgaya geçeceğini, dolar TL'nin daha yeni başladığını ve 5. dalga yükselişinin olacağını sizlere bildirmiştim. Şimdi bu 5. dalga benim bildirdiğim gibi arkadaşlar, hatta o zamanlar o videom o kadar şikayet aldı ki videoyu herhalde zannedersem YouTube belli bir süre göstermedi de arkadaşlar. Fakat bizim teorimizde
yaptığımız çizimlerde ne kadar haklı olduğumuz şu an ortada ve bu çizimi hala da takip ediyoruz. O yüzden dolar kurunun 30 liraya gitme ihtimali de hala mevcut. Fakat 5. dalga boyut itibariyle arkadaşlar bir düzeltme süreci içerisine de girebilir. O yüzden sizlerle birlikte bu videoyu yaptım ve dalga dalga ben sizlere bunu burada anlatacağım. Sizler de çok net bir şekilde bunu zaten anlayacaksınız. Dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız da benim ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaklar. Evet, şimdi belli bir seviyenin kırılması arkadaşlar bir 5. dalga A düzeltmesi seviyesine bizi çekebilir. Bu seviyede Elliott dalga teorisine göre 16 seviyesine kadar dolar TL kurunda aşağı yönlü bir düzeltmeye dolar TL kurunu götürebilir. Fakat bunun için henüz erken arkadaşlar. Henüz böyle bir kırılım dolar kurunda gelmediği için yukarı yönlü bu hareketin 30 TL'ler civarına doğru da gitme ihtimali mevcut. Tabii bunun 30 TL'ye bir anda gitme ihtimali bir seferde olmaz. Bu kademe kademe gerçekleşecektir. Önce 20, 22, 25 ve bu şekilde yukarı yönlü hareketler gidip 5. dalga buralarda sonuçlanacaktır. Şimdi birinci dalgayı sizlerle birlikte burada belirledik. İkinci düşüş dalgamızı da belirledikten sonra üçüncü dalga Elliott dalga teorisinde neydi arkadaşlar? Yükseliş. Evet, şimdi üçüncü yükseliş dalgamızın boyu bakın tam şuraya kadar gelen alan. Şuradaki alan bizim Elliott'taki üçüncü dalga yükselişimizin geçtiği alan. Biz burayı da sizlerle birlikte yaşadık ve burada dördüncü dalganın düzeltmesi geldi arkadaşlar ve bu dördüncü dalga düzeltmesini yaşadıktan sonra buradan tekrardan bir beşinci dalga olayını şu anda yaşıyoruz arkadaşlar. Yani dolar TL kurunda biz beşinci dalga üzerindeyiz ve bu beşinci dalga üzerindeki yükselişin de buraya kadar zannedersem anlaşılmayan herhangi bir durum yok. Sizler de mesajlarınıza anlamadığınız yerleri belirtirseniz karşılıklı daha iyi anlarız. Musa euro çıkar mı demiş. Arkadaşlar altınla ilgili de Elliott çalışması gelecek. Euro ile ilgili de gelecek. BIST 100 ile ilgili bir çalışmam mevcut. Bununla ilgili Twitter'a bir Elliott çalışması attım. Orada da gene 5. dalga ve bu 5. dalga 3200 seviyelerine kadar bir düşüşü öngörüyor zaten. Buradan tekrardan bir tepki yükselişi BIST 100'de yaşanacak. Bu da 3000 tekrardan 400-500 seviyesine doğru BIST 100'de yukarı yönlü hareketi başlatabilir. BIST 100'de de 3200 önemli. Onun da detaylı Elliott çalışması var. Videoları tamamlanınca onları da sizlere yayınlayacağım. Fakat bunu dolarla başlamamdaki amaç dolarda şu an çok kritik bir bölgede olduğumuz için bugün itibariyle dolarla ilgili bir Elliott çalışması yapmak istedim ki Elliott'taki arkadaşlarımız, dolar kurunda olan arkadaşlarımız da zarar görmesinler. Belli bir seviyelerin kırılımları ve yukarı yönlü hareketlerin ne kadar agresifleşebileceğini burada Elliott teorisini kullanaraktan sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biz bugün itibariyle baktığımız zaman FED öncesinde 5. dalga yükselişi üzerinde olduğumuzu buradan görüyoruz. Zaten trendi takip ettiğiniz zaman gayet muntazam bir şekilde Elliott dalga teorisinin de çalıştığını göreceksiniz. Buradaki alt trend bizlerin Elliott'ta 2 ve 4. dalga düşüşlerinin yaşandığı bölge. Yukarıdaki üst trendten geçen çizgimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane yükseliş dalgamız 1, 3 ve 5 seviyelerinden geçen yükseliş dalgalarımız ve dolar kurunda da şu an biz bugün itibariyle bu 5. yükseliş dalgası içerisindeyiz. Şimdi burada önemli olan seviye bir önceki rekor seviyesini 5. dalga yükselişinin boyutu olarak alacak olursak yani 18 lira 40 kuruş seviyesinin evet yeni üyelerimiz var. Yeni üyelerimiz grubumuza hoş geldiniz. Nuray grubumuza hoş geldin. 5. dalganın boyutunun uzayabilmesi için arkadaşlar üst trendde belirttiğim çizginin yukarı yönlü kırılması gerekli. Bu seviyede sizlerin dikkatle takip etmesi gereken bir önceki rekor seviyesi olan 18 lira 40 kuruş seviyesi. Bakın bu 18 lira 40 kuruş seviyesinin
yukarı yönlü aşılması 5. dalga boyutunun daha uzayabileceğinin bize sinyali olacaktır. Bu uzatmanın gidebileceği yerde de dolar agresifleşir. 22-23 liraları bizlere bir anda gösterebilir. O yüzden 18 lira 40 kuruş bir yere not alacağınız çok önemli bir direnç seviyesi. Evet Gülay. Gülay da yayınımıza hoş geldi. Tuncay katıldı. Nuray hoş bulduk demiş. Teşekkürler Nuray. Evet katkılarını gösteren tüm arkadaşlarımıza bu arada kanalımıza katkı sunan, bize buradan yardım sunan tüm sevgili dostlarımızın hepsine de gerçekten çok çok minnettarım ve çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz bizim kanalımızın başka bir kazancı yok sevgili dostlarım ve hiçbir şekilde de para karşılığı eğitimdir, şudur budur sunmuyoruz. Ne biliyorsak hepsi ücretsiz bir şekilde kanalımızda anlatıyoruz. Evet Nuray bu arada kanalımıza 20 lirada bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ederiz Nuray. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Evet 5. dalganın boyutunun uzayabilmesi için sevgili dostlarım dolar kurunda 18 lira 40 kuruş çok önemli bir seviye. Şimdi aklınızdaki deli sorulardan birinin de peki biz bu 16 liralara 15 liralara düşüş dalgasına yakalanırsak ne olacak? Yani nereden bileceğiz bu düşüş dalgasına yakalandığımızı diye aklınızda birçok soru vardır. Şimdi bakın arkadaşlar bunu da Elliot bize çok net bir şekilde veriyor. Bize Elliot diyor ki alt trendin geçtiği nokta sizler için stop noktası olarak belirlenecek seviyedir. Yani bu seviye aşağı yönlü kırılırsa ben diyor dolar TL kurunda ilk etapta 16-15 liralar seviyesine doğru bir düzeltme yapabilirim. Yani alt trendde çizdiğimiz bölge neresiydi? Sizlere anlattığım bölge. Bakın tam şu bölgemiz yani şu alttan geçen bölge. Şimdi grafiği temizleyeceğim. Burada ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. Şimdi bu grafiği temizlediğimiz zaman bakın alt trendten geçen bölge şuradaki bölge bizim için alt trend bölgesi. Bakın şu uzun zamandır kırılamayan bir alt trend bölgemiz var ve her seferinde bu alt trende dolar TL'nin teması bir alım fırsatı olarak gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın hep alt trendten geçen bölge bizler için hep dolarda bir alım fırsatı vermiş. Geçmiş videolarımızda da her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar bakın her zaman alt trendlerde alım fırsatı yakalarsınız. O yüzden üst trendlere yakın yerlerden hiçbir zaman alım yapmayın şeklinde uyarılarımız vardı. Ve bu uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu geçmişten başlayan trend çizgimizle birlikte Elliott dalga teorisine de uyarladığımız zaman ne kadar haklı olduğumuzu görüyorsunuz. Yani bu iş sabır işidir. Bu piyasa her zaman sabırsızların sabırlılara para kaybettirdiği bir piyasadır. Sabırsızlar da para kazanmaz ama bekleme süreleri oldukça uzayacağından dolayı arkadaşlar sıkıntılı bir süreç yaşama olasılıkları da oldukça fazla. O yüzden de diyoruz ki sabırlı olun, düzeltme noktalarını her zaman bekleyin ve bu düzeltme noktalarına göre sizler de alımlara girebilin. Bakın her düzeltme noktası trend seviyelerinden geldiği zaman alım. Bakın burada düzeltme noktası alım. Burada düzeltme noktası alım. Ve yukarı yönlü bu trendi izlediğiniz zaman bakın her düzeltme noktasından yapmış olduğunuz alımlarda her zaman kar edilmiş yönde. Burada bakın açıkça sizler de göreceksiniz. Hem sizler için eğitim bazlı bir video olsun ve bu doların hangi seviyeden düşeceğini net olarak hiçbir kanalda da bulamazsınız. Sadece Başkan 35 kanalını izleyen arkadaşlarımıza da özel bir video olmuş olsun bu video. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız diye düşünüyorum. Uzun yıllardır da zaten beraber burada yayın yapıyoruz. Allah'a şükür şu seviyelerde biliyorsunuz dolar TL'nin 3 TL seviyelerinden büyük bir dolar TL kurunda atak beklediğimi belirtmiştim. Ve bu atakla birlikte zaten tam bu 3 TL'ler seviyesinden Elliot'ta yakaladığımız yükseliş uzun vadeli yükseliş teorisinde 18 lira 40 kuruş seviyesine kadar sizlerle birlikte bu hareketin devamını getirdik. Şükür yanılmadık. Şimdi bu hareketin 5. dalgası boyutundayız. Yani yükselişi artık bizler aşağı yönlü kırar isek
Aynı burada gördüğümüz yükseliş şeklinde A, B, C, D şeklinde arkadaşlar aşağı yönlü düzeltme seviyeleri yaşayabiliriz. Bu harekete yakalanmamanız için bu video sizlere özel olarak yayınladığım bir video. Bunu da şimdi sizlere açıklayacağım. Bakın burayı temizleyeceğim. Buraya kadar zaten anlaşılmayan bir durum yoktur zannedersem. Şimdi bu alt trend dediğimiz noktamız neresiydi? Şu alt trend. Bakın bu alt trend her zaman alım ve satım bölgelerini bizlere zaten vermiş. Ve buralardan alımlar hiçbir zaman zarar etmemiş. Şimdi aşağı düşüşte biz bu alt trendin altında yakalanır isek de arkadaşlar bunun tam tersi olacaktır. Buradaki trend bu sefer bu şekilde aşağıya dönecektir. Ve burada da her alım yaptığınız destek noktası bu sefer sizlere zarar olarak geri dönecektir. Yani bakın burada aldınız değil mi? Burada aldınız. Bu sefer her alışınız bir yukarıdaki dirence gidecek. Fakat buradan tekrardan bunu kırıp zarar edeceksiniz. Bu tekrardan üst trende gidecek. Fakat buradan tekrardan geri dönüp bu aldığınız burada tekrardan zarar edeceksiniz. Bu döngüde aynı burada yükseliş trendinde olduğu gibi sevgili dostlarım aşağı dönüş trendinde de bu şekilde devam edecektir. Burada bu düzeltme seviyesi 31, 61 ve %50 seviyelerine doğru devam edebilir. Bakın şu an için bu 5. dalga yükselişi bitmiş diyemem. Şimdi ben size bir rakam vereceğim zaten. O rakamın altında kapanışlar görmeye başlarsak bizler o zaman buradaki düzeltmenin başladığını anlayabileceğiz. Ben size bu rakamı göstereceğim. Tabii bu rakamı göstermeden önce buradaki hareketin yukarı yönlü çıkışta nasıl kar getirdiyse aşağı yönlü dönüşte de her destekten aldığınız size geri dönüşünde zarar şeklinde bir alta zarar şeklinde bir alta zarar şeklinde aynı bunun tersi bir şekilde devam edecektir. Buraya kadar zannedersem anlaşılmayan herhangi bir durum yok. Hepiniz anladınız. Şimdi bakalım bu düşüş seviyesi dolar kurunda nereden başlayabilir? Burayı şimdi temizliyorum arkadaşlar. Bakın alt trendin kırıldığı nokta düşüşün başlayacağı hareketi bizlere getirecek alan olacaktır. Bunun içinde burada bir yatayda giden dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Bakın burayı zaten ben sizler için belirledim. Bu yatay giden bakın şuradaki trendlerin üstünden geçen ve çizdiğimiz bir yatay kanalı sizlerle birlikte bulduğumuz alan. Şuradaki alan bizim için çok önemli bir alan. Yani artık bizler buradaki hareketin terse döndüğünü ve dolar kurunda artık geriye dönüşün düzeltme hareketinin 15 lira 16 lira seviyesine doğru geri döndüğünü anlayabilmemiz için şuradaki trendi şu an itibariyle takipteyiz. Bu trend ne demiştik? Alt trend. Bakın şuradaki alt trend. Yani şu siyah, şu çizgi bizim için alt trend bölgesi. Bu alt trend bölgesi bugün itibariyle bakın arkadaşlar nereden geçiyor? Hemen onu bulalım. Evet, bugün itibariyle buradaki alt trend seviyesi 18 lira 10 kuruş seviyesinden geçiyor. Hemen 18 onu sizlerle birlikte burayı belirtelim. Şimdi neymiş? Bizler için 18 lira 10 kuruş seviyesi gerçekten çok önemli ve stop olarak kullanabileceğimiz bir bölgeymiş. Bu bölgenin altında dolar kurunda aşağı yönlü hareketler başlar ise biz ne yapacağız? Hemen en kısa zamanda arkadaşlar kendimizi belli bir seviyede stoplamasını bileceğiz ve burayı biz diyeceğiz ki arkadaşlar biz artık dolar kurunda bir 5. dalganın düzeltmesi seviyelerinde olabiliriz. Fakat bu 5. dalga genellikle arkadaşlar 1. dalganın üzerlerinde olması gereken bir harekettir. Yani biz burada 18 lira 40 kuruş seviyesinin altında bu düzeltme hareketini görür isek bu 18.40'ın yukarı kırılmadan altında bir hareket gerçekleşecek olur ise bu hareketin bir de geri dönüşü olacak. O yüzden Nuray arkadaşımız çok teşekkürler Nuray. Bizlere tekrardan kanalımıza bir katkı amaçlı
Teşekkürler. O da bize bir şeyler göndermiş kanalımızın gelişmesi için. Çok teşekkürler Nuray. E, Evet, 18 lira 10 kuruş seviyesi arkadaşlar. Ne dedik? Bizler için çok önemli bir seviye. Şimdi bu 18-10 kırılmadıkça bizlerin panik yapmasına da gerek yok arkadaşlar. Bu hala da bir düzeltme süreci içerisine girmiş bir dolar kuru sayılmaz. Ama şimdi farz edelim bizim bu Elliott teorimize göre 18 lira 10 kuruş seviyesi kırıldı. Farz edelim kırıldı. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bakın burası 18 lira 10 kuruş seviyemiz kırıldığı zaman bizim bu düzeltmemiz ne olacak? Hemen bizi ilk etapta arkadaşlar 17 lira 75 kuruş seviyesine atacak. Biz ne diyeceğiz? 17 lira 75 kuruş seviyesi geldiği zaman buradan alalım, buradan geri dönecek. Evet, şimdi Elliot'a göre bu 17.75'e doğru bir aşağı yönlü sarkma gelir. Buradan alanlar yukarı yönlü 18-10. Bakın 18-10'a doğru o kırılan kuvvetli destek vardı ya arkadaşlar. Buradan bu 18-10'a doğru buradan bir hareket olacak. Ve bu hareketin olmasıyla birlikte bizler diyeceğiz ki vay hareket tekrardan yukarıya gidiyor. Ama hareket yukarıya gitmeyecek. Bu 18-10'un önemi bu. 17.75'ten buradan alım yapanlar 18-10'un üzerinin 18 lira 10 kuruşa kadar hareketleri görecek. Fakat hareket buradan tekrardan geri dönüş yapacak. Çünkü nedir? Bir düzeltme trendi içerisine girdiğimiz için. Burada sabırlı olunacak yer 18 lira tekrardan 10 kuruş üstüne atılmadıkça ne yapacağız? Sizler de dolar almayacaksınız ki bu düşüş trendinde birinci bölgede yakalanmayasınız. Ondan sonra bir daha 18.10'dan geri dönüşlerde bizim için 17 lira 80 kuruşun da kırılmasıyla birlikte ikinci düzeltme sürecinin dalgasının içerisine gireceğiz. Ve bu sefer de 17 lira 20 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü bir sarkma yaşayacağız arkadaşlar. Buradan tekrardan geriye dönüş olacak mı? Hayır. Buradan da tekrardan geriye dönüş olmayacak. Bu sefer tekrardan 17.75 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket yaşayacağız. Tabi 17.20 alıp 17.75 ben bu aralarda al sat yapıp trade yapıp para kazanacağım diyorsanız o ayrı bir şey. Fakat bizler şuradaki arkadaşlar bakın tam şu seviyelere kadar 16 liralar seviyesine kadar bu düzeltmenin buradaki aşağı yönlü düzeltmenin o zaman devam etmesini bekleyebiliriz. Ve burada ilk tekrardan dolar için SOTE'de beklenecek yer diyeyim arkadaşlar. İlk dolar alımı için SOTE'de beklenecek olan alan Elliot'a göre tam 16 TL civarı veya buradan da biraz sakma olursa 15 TL civarından geçen şu aralık olacaktır. Yani yeni dolar almayı düşünenler için 18 lira 10 kuruş altında eğer ki hareketler görür isek, yaşayabilir isek bu hareketin aşağı yönlü düzeltmesi bu şekilde olur. Bu düzeltme başladı mı? Hayır, bu düzeltme henüz başlamadı. Bu düzeltmenin başlayabilmesi için ne dedik sevgili dostlarım? 18 lira 10 kuruş seviyesi altında dolar TL kurunda bir kapanış görmemiz şart. Şimdi doları takip eden arkadaşlar anlaşılmayan herhangi bir durumun ben kaldığını düşünmüyorum. Şimdi yukarı yönlü hareket yani 5 nolu dalganın düzeltme yapmadan bu düzeltme yapmadan olabilmesi için ne dedik arkadaşlar? Bir haber akışlarının çok kuvvetli olması lazım. Bu haber akışlarının kuvvetli olması lazım derken FED tarafına dönebiliriz. FED'den gelebilecek faiz arttırımları. Bakın şu an için ben 75 bas puanlık bir faiz artışının dolar endeksi tarafından fiyatlanıyor olduğunu düşünüyorum. Fakat burada bir 100 bas puanlık faiz artışı FED tarafından gelir ise ne olur? Dolar TL kurunda 18.40 zorlanabilir. 18.40 bizim için neydi? Orası da önemli bir Elliot'a göre bir tepe seviyesi. Bu 18.40 seviyesi dikkatli bir şekilde takip edilecek alan. Eğer ki burada alımlar agresifleşir ise işte o zaman biz bu
üst trend noktasına doğru daha 5. dalga düzeltmesini yaşamadan 18 lira, ilk etapta 18 lira 75 kuruş civarına doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. İşte Elliot'ta da bu agresif hareketler arkadaşlar, veya uzatmalar diyelim, 30 TL'lere doğru gidebilmesi için bu düzeltme hareketinin 18 lira 10 kuruş altına gelmemesi için ise bu yukarıda hani ilk bildirdiğimiz var ya, üst trend çizgimiz, bakın şu üst trend çizgimiz. Evet, şu üst trend çizgimizin yukarı yönlü kırılıp bu üst trend çizgimizin artık destek konumunda kalması lazım. Yani şuradan geçen siyah belirttiğimiz alanın yukarı yönlü kırılması lazım. Orası kırılırsa, bakın şu üst trend çizgisi kırılır ise, o dediğim gibi 18.75 civarından geçen alan kırılır ise, işte o zaman buradaki hareket gerçekten çok hızlanır. Hani diyoruz ya, bu hareket nerede hızlanır diye. İşte bu Elliott trend çizgimizin geçtiği üst trend kanalının üzeri 18.80 kırılır. Bu dolar kurunda da 18 lira 10 kuruş altında kapanışlar yaptırmayı başaramazlar ise 5. dalga yükselişimiz gerçekten bizleri zorlayacak bir duruma getirebilir ve bu kanaldan yukarıya yönlü arkadaşlar bizler agresif bir şekilde ilk önce 20, 22, 25 ve hatta 30 liralar civarına doğru yukarı yönlü zaman içerisinde bu hareketlerin daha da agresif bir şekilde ilerlemesini izleyebiliriz. Tüm ekonomist arkadaşların belirttiği gibi, bizim gibi teknik analiz yapan, burada öngörülerini sunanların da belirttiği gibi arkadaşlar, bu üst trend çizgisinin yukarı kırılmaması gerekli. Eğer ki kırılırsa gerçekten hareketler çok sert bir şekilde buradaki yükselen üçgenin ve Elliot'un 5. dalga uzatmaları olan %261'lik seviyelere doğru hızlı bir şekilde, düzeltmesiz bir şekilde gideceği anlamını taşır. Buradaki hareket o kadar Fed'in şahin olmaması durumunda da dediğim gibi 18 liralar altına doğru 15 liralara doğru da bir düzeltme hareketini beraberinde getirir. Tabii bu düzeltme hareketiyle birlikte dolar kalıcı olarak geri gelir mi? Hayır, maalesef gelmeyecek. Çünkü o düzeltme hareketinden sonra o yükseliş hareketini dolar kurunda şu an itibariyle o fiyatı burada belirtmeyelim. Buradan tekrar toparlayıp arkadaşlar yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Maalesef ki şu an itibariyle durum bu şekilde. Evet, doların 30 liralar mı yoksa 15 liralara doğru bir düzeltme mi yaşayacağını sizlerle birlikte buradaki kırılımlardan takip edeceğiz. Kanalımıza gerçekten katkılarını sunan Nuray arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katıl aracılığıyla devamlı bizlere destekleri olan arkadaşlarımız var. Gülay arkadaşımız var. Ve şu an yayında olmayan, bakıyorum yayında olanlar varsa, onlara da gene çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla kanalımız ilerliyor. Sizlerin kanalımıza katıl yoluyla bir katkıda bulunmasanız bile bir beğeni yaparaktan veya kanalımızı paylaşaraktan da katkılarınızı sunabileceğinizi unutmamanızı sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Altın, borsa, euro, sterlin, Bitcoin ile ilgili de bir Elliott çalışması yapmak istiyorum. Bunları da arkadaşlar bu 2 gün içerisinde hepsini yapacağım. Sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Videomuz da çok uzun zaman sıkıcı oluyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.